Biraz sonra çekim başlayacak. Sonra konuşalım mı? Selam arkadaşlar. Yüzüme krem sürüyorum. Çok acelemiz var. 15 dakika içinde makyaj yapmaya çalışıyor olacağım. Umarım becerebilirim. Hep beraber göreceğiz. Yüzüme önce nemlendirici sürdüm. Nemlendirici olarak ben hepimizin evinde demirbaş olan bir ürün kullanıyorum. Depantör, hepiniz biliyorsunuz. Bana iyi geldiği için kullanıyorum. Öneriyor musunuz derseniz herkesin cildi çok farklı. O yüzden ben sadece kullandığım şeyi söylüyorum. Evet, her zamanki gibi kaşlarımızı tarıyoruz. Kaşınızın çıktığı yöne doğru tararsanız aradaki boşlukları görebilirsiniz ve böylece kaşınızı daha rahat doldurabilirsiniz. Ben kaş doldurmak için kaş farı kullanıyorum. Kesik uçlu bir fırça kullanıyorum. MAC 266. Kaş farını da kaş renginize göre alabiliyorsunuz. Özel bir adı yok. Şimdi şöyle çok hafif araları dolduruyor olacağım. Çıkış yönüne doğru dolduruyorum kaşı. Genelde alt çizgiden dolduruyorum kaşı. Ama geçenlerde de öğrendiğim bir taktiğe göre üst çizgisinden kaşı doldurduğunuz zaman kaşı biraz daha yükseltmiş ve hafif daha kalkık gösteriyorsunuz. Genelde kaşın düştüğü yer şuralardan başladığı için doldurmaları da öyle yapabilirsiniz. Bu kadar keskin olmayacak. Daha sonra bunu çok hafif pudrayla ve aydınlatıcıyla dağıtıyor olacağım. Ama ilk çizgileri belirlemek adına boşluk olan yerlere bu fırçanın ucunun kesik olması zaten bunun için tasarlanmış. Şu boşluklara içe doğru aldım. Doğal bir makyaj istediğim için de tamamen bütün boşlukları doldurmuyorum. Gece kullanacağım bir makyaj değil, gündüz olduğu için daha doğal bir görüntü elde etmeye çalıştım. Sıra geldi. Olmazsa olmazımız kirpiği kıvırmaya. Genelde kafanızda oluşan soruları biliyorum. Kirpik kıvırıcı kirpikleri dökmüyor mu? Ben hemen hemen 12 senedir kullanıyorum. Hatta bunu kullanmadan dışarı çıkmıyorum. Net olarak diyebilirim. Silikon uçlu olmasına dikkat ederseniz kirpik kıvırıcının o zaman kirpikler çok kırılmıyor. Aynı zamanda da bitiyor. Vereyim, kirpiklerinizi badem yağıyla beslerseniz genelde de yatmadan önce, yani makyajınızı çıkarttığınızda saç gibi kirpiklerde çok besleniyor oluyor. Ben aynısını kaşlara da kullanıyorum, aynı yağı. Bildiğimiz badem yağı aktarlardan, her yerden alabilirsiniz. Ne kadar tutuyorum derseniz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kirpiklerin hepimizin takıntısıdır ya, bu olmayanı isteriz. Kirpiklerinizin daha koyu, daha gür ve rimelin daha net gözükmesini sağlamak için şöyle bir ipucu veriyorum size. Kaşa kullandığım gibi kesik uçlu bir fırçayı şöyle göstereyim. Ucu kesik. Ne kadar gözüküyor. Bu arada farklı makyaj malzemeleri kullanmaktan çekinmiyorum. Çünkü tahmin edersiniz ki hepsinin ayrı özellikte ürünleri oluyor. Onları birleştirdiğiniz zaman çok güzel bir makyaj çantanız olmuş oluyor. Koyu bir far seçiyorum. Koyu renkler dediğimiz zaman böyle aklımıza illa siyah ve koyu kahve geliyor ya. Mesela koyu mor da kullanabilirsiniz. Çünkü o kendini çok belli etmiyor dibe kullandığınız zaman. Hatta göstereyim, anlayacaksınız. Değdiriyorum, bırakıyorum. Değdiriyorum, bırakıyorum. Yani kalem gibi sürmeye çalışmıyorum. Bakın. Kirpikli bir çizgisini verdi bile. Şimdi bu göz aynasını uyguluyorum. Değdirip bıraktım. Böylece çizgisi oluşmuş oldu. Şimdi gözü her zaman büyük göstermek için kullanılan taktiklerden biri. Ten rengi bir kalemi uyguluyorum. Göz içine. Çiğ beyazın çok hoş durduğunu düşünmüyorum. Siz de takdir edersiniz ki. O yüzden ten rengine yakın bir renk kullanıyorum. Bu da MAC NW25.
Bu arada bu çok uygulamalı bir kalem. Ruj sürerken de biraz sonra yine bu kalemi uygulayacağım. Nasıl uyguladığını göstereceğim size. Şimdi bitti kirpik diplerimiz. Kirpiğimi de kıvırdım. 2 ayrı rimel kullanıyor olacağım. Daha iyi sonuç aldığını düşünüyorum. İkisi de ayrı marka. Önce üstte yoğun bir maskara kullanıyorum. Yves Saint Laurent'in Shocking maskarası. Şöyle göstereyim. Kirpiği her zaman alttan yukarıya doğru, rimeli alttan yukarıya doğru sürüyorum. Bu arada müzik açamıyorum, çok kötü ya. İzin vermiyorlar. Sonra ekleyeceklermiş. Burak, ne düşünüyorsun makyaj hakkında? Biraz görüşlerini alalım. Çok sevdim. Sevdin mi? Evet, kirpiklerimi hep yukarı yukarı tarıyorum. Kız arkadaşın yavaş yavaş... Nişanlım. Nişanlın. İşte bu gerçek bir nişanlı. Bak, kız arkadaşın diyorum, nişanlım diyor. This is the real deal. Buradan kız arkadaşına sesleniyorum. Evet, evet, evet demelisin. Ve demişsin zaten nişanlanmışsınız. Ya çok kötü fail verdim ya. Neresi başına? Aslında bir tek başıma gelmedi de değil. Buradan tag life giriyor. Tamam, çok kötü, çok kötü şakalar yapıyorum arada. Çünkü çok sıcak. Arada kaşlarımı hep yukarıya doğru tarıyorum çünkü kaşlarım nedense aşağı doğru düşüyor dede gibi. Yapacak bir şey yok. Rimeli sürdüm. İkinci rimeli kullanıyorum. İkinci rimel de rimel de MAC Extended Playlash. İkisinin arasında şöyle bir fark var. O biraz daha üstte sürdüğüm biraz daha yoğun. Aynısını alta sürdüğüm zaman alta bulaşıyor, çok yoğun geliyor. O yüzden de daha ince uçlu bir maskara kullanıyorum. Alt kirpiklerine bulaşmaması için rimeli fırçasını değdirip bırakın derim. Bazen sadece sade bir makyaj yaptığınızda rimel az geliyor olabilir. Onun için de size minik bir trik vereceğim. Şöyle bir fırçayla, yine kesik uçlu fırçalardan birini ya da kaş doldurduğumuz fırçanın aynısını kaşımıza sürdüğümüz farla beraber, rimelin şu fazlasını alalım. Bu görüntü size boş geliyorsa, yani biraz daha ben makyajlı gözükmek istiyorum derseniz de çok küçük bir trik yine. Yine aynı malzemeyi kullanarak, yani kaşımızı doldurduğumuz kaş farını aynı kaş fırçasıyla beraber rimelin tam altından içine değil dışından görüntü biraz daha dolmuş olur. Ve gözünüz bir tık daha büyümüş olur. Yüzümün kenarında kızarıklıklar var. Onları küçük bir kapatıcıyla kapatıyorum önce. Bu da bence tipime göre NW, çok özür dilerim, NC30 Studio Finish Concealer kullanıyorum. Onu burun kenarlarıma, yani yüzünüzdeki kızarıklık olan bölgeye küçük alana yayarak, çok dağıtmadan ve üzerine baskı uygulayarak, çünkü dağıttığınız zaman rengin üstünden geçmiş oluyor ve kızarıklık kapanmamış oluyor. Ama şöyle tampon hareketlerle baskı uygularsanız, onun da orada bir leke gibi durmasını istemiyorsanız, aynı concealer'ı şöyle göz altından yukarıya uygulayarak dağıtabilirsiniz. Yani buradan böyle bir görüntü olmuş olur. O da yüzünüzde daha eşit bir renk dağılımı sağlar. Bunu biraz da fondötenle desteklemek istiyorsanız, ben yine burada farklı bir marka kullandım. Yves Saint Laurent kullanıyorum ben. Çok uzun süre giden bir fondöten. Aslında öneriyor muyum derseniz öneremiyorum tabii ki de, her ciltlik farklı ama kullanımını ben çok seviyorum. Çok az almanızı sağlıyor. Gerçekten birkaç damla kullanabiliyorsunuz. Genelde fondötenlerin fırçaları buna çok izin vermiyor. İlla fazla almış oluyorsunuz. Bu onu
çok engelliyor. Çok az alabiliyorsunuz çünkü. Fazla fondöteni cildinizde, yani şöyle kolunuza yedirirseniz en azından fırçanın tamamı elinize gelmemiş olur. Cildinize gelmemiş olur. Yuvarlak hareketlerle ve hep aynı yöne doğru. Yani bu taraf buraya, bu taraf buraya gidecek şekilde yuvarlayarak dağıtıyorum. Göz altına çok uygulamıyorum. Yani göz altına kadar kalıp bir fondöten uygularsanız çok fondötenli gözüküyorsunuz. O yüzden gözünüzün altını ne kadar kendi ten renginde bırakırsanız görüntü o kadar doğal duracaktır. Bu arada sadece kalanları dağıtıyorum. Hiç daha fazla fondöten sürmedim gördüğünüz üzere. Şimdi sıra geldi dudaklara. Ben dudaklarda açık renkte kullansam, koyu renkte kullansam her zaman bir serumeni uyguluyorum. Benim dudak yapmadan önce yaptığım bir triyi gösteriyorum. Diş fırçası. Herhangi bir diş fırçası. Yani kullandığınız diş fırçasını. Çok bastırmadan, çok hırpalamadan. Yaptığım hareket kan dolaşımını hızlandırıyor. Ve dudağın üstündeki ölü deriyi de almış oluyor. Bakın dudağın üstündeki ölü deriler nasıl çıkıyor. Evet, onları aldık. Şimdi sıra az önce gözümün içine sürdüğüm concealer kalemi dudağın çevresine sürmek. Dudağımızın üstündeki çizgiden bir tık taşırarak ve gelişi güzel sürebilirsiniz, taşabilir. Çünkü bunu sonra şu harekette zaten düzeltme şansınız var. Bu kalem süreceğiniz alanın bazını oluşturuyor. Sadece rimelle desteklediğim göz makyajını ve kaş farıyla desteklediğim göz makyajını renkli bir ruj sürmek istiyorum. Önce dudak kalemini uyguluyorum. Az önce çektiğim kontur zaten çizgiyi çekmemi kolaylaştırıyor. Önce dışına çizdiğim için arada kalan boşlukta kalemini tek hareketle dolduruyorum. Bazını oluşturmuş oldum. Şimdi ruj süreceğim. Aynı kalemin rujunu bulmuş oldum. Şöyle gösterince anlayacaksınız. Kalem ve ruj. Ben mat ruj da olsa, normal ruj da olsa devamlı fix hareketim onu pudrayla matlaştırmak. Çünkü ben çok mimik yaparak konuştuğum için ve makyaj yaptıktan sonra makyajı tazelemeyi sevmediğim için onu devamlı sağlama alacak hareketlerde bulunuyorum. Bir tane pudra fırçamız olsun. Allık fırçamızdan ayrı olsun. Şöyle yoğun pudrayı dokunduruyorum. Bu kadar yoğun kullanıyorum. Transparan pudra olduğu için aslında cildin hiçbir yerinde kalmıyor. Ruj da onu tutmuş oluyor. Rengini de bir tık matlaştırmış oluyor. Benim makyajım bitti. Saçımı ne yapacağım? Saçım kabardı. Biraz dağınık kullanacağım çünkü bugün daha spor olacağım. Tişörtüm olacak, altımda bir şort. Öyle devam ediyor olacak. Umut arıyor. Kaç kere çekimi görmedim ya. Efendim? Alo. Efendim? Efendim arıyorsun seni. Tag life. Atıyorum bir çantayı bir gör. Bana çanta mı alıyorsun? Bana hep çanta Sana alıyorsun. çanta almadan yapamıyorum. Ben çantayı atıyorum bak. Bir Tamam. tane beğendim. Tamam. Bu arada 15 günlük tatile sırt çantasıyla gitmeye karar verdim. Bu benim için bir challenge. Challenge'ın Türkçesi neydi ya? O böyle bavullarla uğraşmak istemiyorum. 15 günlük tatile sırt çantasıyla gideceğim. Bunu da çekiyor olacağız. Bakalım ben yanıma neler alıyorum. Arif ile olan ilişkimizi biliyorsunuz. Bir basın açıklaması yapmıştık. Yemeğe gideceğim biliyorsunuz. Beni almaya geldi. Makyajım bitti.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi bekliyorum.